Benim bu oyunların üzerinde oluşturduğum önyargı çok büyük ve çoğu oyundan farklı. Ben herhangi bir oyuna girmeden önce mümkün olduğu kadar sıfır girmeye çalışırım. Ama bu oyuna ister istemez dolu giriyorum. Çünkü ben Naughty Dog'un önceki oyunlarından nefret ediyorum. Bu nefretimin en büyük öncüleri Uncharted 1, 2 ve 3. Özellikle genel oynanıştaki düşman tepkisizliği, silahların inanılmaz bir şekilde float'u hissettirmesi ve zorluğun sadece düşmanların canını arttırmak üzerine kurulması. Ve en önemlisi olan savaş sekanslarının olması gerektiğinden daha uzun tutularak oyunu yapay bir şekilde uzatmaları ve bundan dolayı olan tempo düşüklüğü beni inanılmaz derecede rahatsız ediyor. Tabii çoğu insanın umurunda değil bunlar. İnsanların görmek istediği şey gözlerinin boyanacağı şeyler. Yani aksiyon sinematikler. Bunlar ne kadar bu 3 oyunda iyi olsa da oyundaki sayıları çok az ve çoğu yeterince aksiyonun içinde hissettirme konusunda bazı oyunlardaki QT'lerden bile daha kötü durumda kalıyor. Ve ben ne kadar Uncharted 3'ün vasat bir oyun olduğunu ve Uncharted 1-2'nin gerçek anlamda bok gibi olduğunu düşünsem de insanlar bu oyunları çok seviyorlar. Ve ben de ister istemez bir ön yargı oluşuyor. Çünkü bu adamlar bunu sevmiş, bunu da sevmiş. Aralarına bir çizgi çekiyorum ve diyorum ki bu da bok gibi olacak o zaman. Yani ön yargım gerçekten çok büyük. Ama sadece negatif olarak değil, pozitif olarak da bir ön yargım var. Bu da baba kız hikayesinden geliyor. Ben bencil, sessiz ve güçlü bir erkek karakterin kendisi istemese bile yanında zorla bulunan tatlı, küçük ve masum bir kızla kurduğu ilişkilere bayılıyorum. O küçük kızın erkek karakterin yavaşça buzlarına eritmesi ve erkek ana karakterimiz duygularını ne kadar belli etmese de kıza zarar geleceği zaman o bencilliğini kenara bırakıp kızı kurtarmak için her şeyi yapması. Ama her şeyi yapabilecek kadar güçlü olan o erkek karakter konu birisini kurtarmak olunca bunu yaparken zorlanması. Yani kendisi için kaybetmeyen bir adamken yeni tanıştığı tatlı küçük bir kız için kaybetmesi. Ve bu konsept benim en sevdiğim hikaye konsepti. Ve bu serine bu konseptten ilerleyeceğini düşünüyordum. Fakat bu iki önyargım birleştiğinde ortaya yine de bir negatif önyargı kalıyor. Çünkü bir oyunda beni eğlendiren en büyük şey her zaman oynanıştır. Negatif önyargıyla girmeme rağmen The Last of Us Part 1'i gerçekten sevdim. Bunun en büyük sebebi ben akıcı veya küçük bir oynanışı eksi ya da artı bir faktör olarak değil, tercih olarak kullanılabilecek şeyler olarak görürüm. Ama bunu iki taraflı bir şey olarak düşünürüm. Yani bir şey ya küçük olur ya da akıcı olur. Ama bu oyun iki tarafında iyi taraflarını çok güzel bir şekilde birleştiriyor. Örnek olarak Resident Evil'ın küçüklüğü sayesinde sağlayabildiği, silah ateşlediğimizde olan kendi karakterimizin aldığı geri tepmeyi, yavaşlamayı ve düşmana da verdiğimiz yaralanma ve sendelenmeyi Last of Us akıcılıkla birleştiriyor. Ve bence bunu yapabilmesi inanılmaz bir şey. Çünkü Resident Evil bunu küçüklüğü sayesinde yapabiliyor. Ve bu oyunda bu küçüklük yok. Ve bu pratikte imkansız bir şeydi. Ama bu oyun akıcılığı animasyonlardaki çok yönlülük ile ve geçişleri sayesinde verebiliyor. Ve bu gerçekten yapması sadece zor olan bir şey değil. Teknolojik olarak da inanılmaz bir şey. Ve bunun Naughty Dog tarafından yapılabilmesinin en büyük sebebi inertialization sistemini en iyi şekilde kullanması sayesinde oluyor. Bu sistemin olayı animasyonun momentumunu hesaba katarak değiştirmesi. Yani Blend 3'de olan bir animasyonun hızını yavaşlatarak değil, momentuma göre iki animasyonu blend ederek kullanmasından geliyor. Bu sayede de soft geçişlere sahip olmuş oluyoruz. Ve bunun üzerine prosedürel layering gibi iki animasyonu üst üste bindirerek kullanan bir sistem kullandığınızda bu yapıyı daha da mükemmelleştiriyor. Ve bu zaten mükemmel olan yapıya remake yaparak bir kere daha üzerinden geçtiğinizde bu yapıyı bir seviye daha atlatıyorsunuz. Tabi bunları çoğu firma kullanıyor. Fakat Naughty Dog ayrı bir uğraş veriyor bence bu kısma. Ve bu sayede oyunun oynanışı eşsiz oluyor. Fakat Last of Us Part 2'de hiçbir amacı olmayan bir şekilde bunu bırakıyorlar ve daha fazla akıcılığa kayan bir sistem yapıyorlar. Ve bu oyunun kesinlikle eşsizliğini bozuyor. Evet, bu oyundaki animasyonlar da çok güzel. Hatta motion matching benzeri bir sistem kullanıyorlar. Ve bu genel olarak çok pahalı bir şey. Çünkü veri tabanındaki sıradaki animasyonu duruma göre otomatik olarak belirleyen bir sistem. Ve tahmin ederseniz ki bunun bu kadar iyi gözükebilmesi için veri tabanını bayağı doldurabilmeleri lazım. Ve bunun için bayağı para lazım. Ve adamlar bu paraların karşılığını alıyorlar. Çünkü uzaktan baktığımızda bu oyunun görünüşü gerçekten inanılmaz gözüküyor. Fakat görünüş olarak ne kadar iyi gözükse de oynanış olarak zayıflıyor. Çünkü ilk oyunun oynanışından bir tane var. Bu oyundan ise bir sürü var. Hatta en iyisi bile değil bu oyun. Oynanış akıcılığı konusunda net bir şekilde MGS'nin arkasında kalıyor bu oyun. Bir oyunu küçük yaparsanız az oynanış mekaniğiyle idare edebilirsiniz. Çünkü sistemler yavaş olduğu için loop daha zor belli olur. Ama akıcı yaparsanız hızlı olduğu için loop daha çok belli olur. Ve loop'u belli ederseniz oyuncu durmadan aynı şeyi yaptığını düşünür. Ve Last of Us 2'de tam olarak bu oluyor. Yani yapabildiğiniz eşsiz bir şey varken niye başkalarının da yaptığı ve sizin oyununuza uymayan bir sisteme geçtiğinizi hiçbir şekilde anlamayacağım hayatım boyunca. Ama The Last of Us 2'nin yaptığı çok iyi şeyler de var. Örneğin Abby'nin kısımları harika. Hem size yaptırdığı şey olarak hem de sinematik olarak inanılmaz
inanılmaz. Ama tabii Ellie kısımları son çeyreğe kadar gerçek anlamda berbat. Ve bu kalite farkı yüzünden oyunun temposu inanılmaz şekilde bozuluyor. Ama buna rağmen bu oyunun önceki oyuna göre ortam tasarımları çok güzel bence. Burada birileri galiba daha önceden yasamış hissiyatı var ya, onu çok güzel veriyor ortam tasarımları. Fakat bu ortamı bize pek gezdirmiyor. Bu iki oyunda ne kadar kaynak yönetimi oyunu olduğunu iddia etse de bu oyunlar berbat kaynak yönetimi oyunları. Çünkü size çok fazla kaynak veriyorlar. Ama ilk oyunun remake olmayan versiyonu kaynak yönetimi konusunda daha iyi olduğunu duydum. Ama ben onu oynamadım. Hem PlayStation'da oynamak istemiyordum hem de iki oyunda Türkçe dublajlı bir şekilde oynamak istiyordum. Ve yine Türkçe dublajların çok komik olacağını düşündüm. Fakat Türkçe dublajlar bayağı iyi. Neredeyse İngilizce dublajıyla aynı seviyede. Ve bu beni inanılmaz derecede şaşırttı. Tabii ki de bu oyunları oynamadan önce spoiler yedim. Ve şimdi size de yedireceğim. Ve bunu sadece bu oyunlardan değil, bu oyunlardan da yedirteceğim. O yüzden kaçın. The Last of Us Part 1'in prolog kısmı Joel'e bağlanma konusunda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Joel için bu oyundaki en büyük karakter gelişimi bu sahne. Joel insanlara güvenini bu sahnede kaybediyor. Sonra Ellie sayesinde tekrar güvenmeye başlıyor. Yani Joel'in bir karakter gelişiminin olmasının sebebi bu sahne. Ama bu bastaki sahnenin yetersiz bir sahne olduğunu düşünüyorum. Çünkü Joel gibi 1000 tane karakter gördük. Bunu kötü bir şey olarak söylemiyorum. Ben sevdiğim tipleri tekrar tekrar görmeyi seven bir insanım. Ama Joel yazım kalitesi konusunda iyi bir durumda değil. Bunun en büyük sebebi giriş gelişme sonuçta giriş ve sonuç kısmına yeterince önem verilmemesi. Çünkü girişi kötü yaparsan gelişmenin temelini oturtturamama ihtimalin daha fazla yükselir. Sonucu kötü yaparsan gelişmede yaptığın her şey boka sarabilir. Ve Joel'in özellikle giriş kısmında sıkıntı var. Bu sıkıntı ise prolog kısmının yeteri kadar karakteri size bağlayamaması. Sanki adamlar prolog kısmını yazarken sadece sondaki vurucu darbeye odaklanarak yazmışlar gibi geliyor. Ki çoğu insanı böyle yakalayabilmişler gibi gözüküyor. Ama beni yakalayamadı. Ama siz şu an eğer ki bence oyun dünyasında en iyi açılış bu diyorsanız tahminen Heavy Rain gibi bir iş bile tüketmediniz. Aynı şeyi yapmaya hedefliyor olsa da kaliteli prolog yazımının nasıl olduğunu görmek istiyorsanız Heavy Rain'e oynayın. Sonra ne demeye çalıştığımı daha iyi anlayacaksınız. Sonuçta ise karakterimiz gelişimi yüzünden ceza alıyor diyebiliriz. Giriş kısmında dedim ya beni yakalayamadı diye. İşte sonuç kısmında beni yakaladı. Çünkü bir ana karakterin karakter gelişimini tamamladıktan sonra çat diye öldürülmesine bayılıyorum. Evet çoğu kaliteli olmuyor ve çok fazla görmüyoruz ama guilty pleasure'ım diyebiliriz. Bu yüzden sonucu seviyorum fakat sevmediğim devasa bir sorun var. Bence karakterin son zamanlarını şöyle değerlendirseydik daha iyi olurdu. Last of Us Part 2'deki Ellie'nin flashback'leri ve Abby'nin flashback'lerini kronolojik olarak sıralayarak zaman atlamalarıyla karakter değiştire oyunun basında oynatsalar sonra Joel'in öldüğü kısma gelsek bence Joel için daha dramatik ve daha etkileyici bir son olurdu. Evet Ellie ve Abby arasındaki benzerlikleri göstermek için Abby'nin flashback'lerinin eğreti durmaması için hikayenin ilerisinin dramatikliğini arttırmak için oyunun bosslarının aksiyon konusunda yoksun kalmaması için ve bu iki karakterin karakter gelişimi için flashback'lerin olduğu konum çok önemli. Tabi bozuk olan temposunu oyunun tahminen daha fazla bozardı. Ama bence buna değerdi. Ya da daha basit bir şekilde Abby'nin hangi amaç ile orada olduğunu göstermeseydiniz belki daha etkileyici olabilirdi. Ama tabi Last of Us Part 2'nin en büyük sorunu bu değil hikayesel olarak. En büyük sorunu bence Ellie'nin bu oyunda var olması. Ellie bu oyunda her anlamda berbat bir karakter. Last of Us Part 1'deki Ellie'ye gerçekten bağlanmıştım. Oyunun sonu filan beni bayağı etkilemişti. Ya da DLC'de Riley ve Ellie'nin arasındaki ilişkiyi ve Ellie'nin yasadığı dünyadaki tehdidi anlaması ama yine de çocuk olmanın getirdiği çocukluğu bırakmaması. Bunlar harika bir şekilde işleniyordu ve bayağı güzeldi bence. Ama Last of Us 2'deki Ellie'ye yani ergen desem olmaz, beyinsiz desem olmaz, karakteri yüzünden böyle davranıyor desem olmaz. Yani tek diyebileceğim şey galiba Ellie'yi yazan adamın yazdıktan sonra bir geri dönüp bakmaması. Hani özetine bile baksa yeterdi bence. Örneğin Ellie Joel'i çok seviyordu. Ona rağmen Joel ölürken ona kızgın ve arası bozuktu. Tam barışacakken öldü. Tahminen bu yüzden intikam arayışı için biraz daha hevesliydi. Sonra Seattle'a gitti. Abby'nin arkadaşlarını öldürdü. Bu arada o sırada Abby tüm eski yaşamını tamamen arkada bırakıp arkadaşlarıyla birlikte yeni bir sayfa açacakken Ellie onun hamile arkadaşı dahil bir şekilde neredeyse tüm sevdiklerini öldürdü. Buna rağmen o Ellie'den intikam almaya gelip sadece Jesse'yi öldürüp Tommy'yi sakat bıraktıktan sonra Dina'ya sıra geldiğinde hamile olduğunu fark edince vazgeçti. Ellie onun hamile arkadaşını öldürmesine rağmen intikamın saçma bir şey olduğunu anlayıp Ellie'yi de Dina'yı da Tommy'yi de öldürebilecekken öldürmeyip gidiyor. Ellie ile tamamen bağlantısını kesiyor ve Ellie ondan sonra Dina'nın hayalini yapıyor. Ve Ellie'nin buradaki tek sorunu PTSD yaşıyor olması. Onun haricinde mutlu. Oyun tam burada bitse fena olmayan bir intikam kötüdür hikayesi yaşanırdı. Ama sonra oyun yapımcıları tahminen hikayeyi uzatmaya karar veriyorlar. Bu kararın amacı tahminen oyunun climax'inin yeterince epik olmamasından kaynaklanıyor. Ya da
Part 3 falan çıkarsa oraya bağlamak için yapılmış bir şey. Emin değilim. Ama emin olduğum şey bu noktadan sonra Ellie iyicene saçmalamaya başlıyor. Sevdiği kadının mutlu aile kurma hayalini bozuyor ve bu duruma geri dönemeyeceğini bilerek Ellie kendisi ve arkadaşlarını bağışlamasına rağmen Abby'den intikam almaya yola çıkıyor. Tamam, hadi PTSD yasadığı için böyle bir karar verdi diyelim. Psikolojik sıkıntı sonuçta. Şakası olmaz bu işin. Ve bu sebepten dolayı Abby'yi bulmak için uğraşıyor ve Abby'yi buluyor. Halsiz durumda olduğunu görüyor. Ellie de o sırada kötü durumda. Ona rağmen Abby'yi kurtarıyor ve Abby'nin o sırada intikam falan umrunda olmadığı çok belli. O sadece yanındaki çocuk ve kendisini kurtarmak için uğraşıyor. Ama Ellie sonra diyor ki uga buga intikam alacağım. Tamam, okey, bunu da anlarım. Ama 4-5 dakika sonra ya tamam git yasaya, intikam falan almayacağım. Niye lan? Niye? Bu U dönüşün amacı ne? Hem boss yere uğrasıp oraya gitmiş oldun. Hem Dina'yı kaybetmiş oldun. Hem de üzerine parmağından oldun. Gidip bir de oyunun sonunda da eskisi gibi çalamıyorum galiba. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye fark ettiği bir sahne var. Sen salak mısın? Mal mısın evladım? Bunu fark etmek için Abby'yi bağışlayabiliyor olman mı gerekiyordu? Yani sadece bu ego kavgası mıydı? Hani Joel için çıkmıştın yola? Egon için mi çıktın yola? Haberin olsun Ellie, Abby seni 2 kere bağışladı. Şimdi Part 3'te tekrar mı gideceksin? Yani Ellie hem hikayesel olarak hem de bölüm tasarımları olarak bu oyunda bok gibi bir karakter. Bu oyunda Ellie'nin var olması sadece bu oyunu aşağı çeken bir faktör. Fakat ikinci oyun bence ilk oyundan daha güzel. Verdiği bazı kararlar inanılmaz iyi bir oyun olmasını engelliyor. Ama boktan Uncharted'lardan sonra böyle inanılmaz iyi 2 tane oyun çıkarmaları bence mucizevi bir şey. İnşallah sıradaki Naughty Dog oyunları bu seviyeyi bir üst seviyeye çıkarır. Ve artık mümkünse Last of Us serisinin ana seri olarak bir oyun gelmesin. Çünkü zaten ana karakterlerimizin arasında karakter gelişimi tamamlanmayan sadece Abby kaldı. Abby'ye de kısa bir yan oyun çıkartıp Abby'nin de karakter gelişimi tamamladıktan sonra evreni komple kapatıp inşallah bir rafa koyarlar.